Hayatta bazen istemediğimiz şeyleri zorla yapabiliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi demeyeceğim ama maalesef yapmak zorunda olduğumuz şeylerden bir tanesi. Sizler için bir şeyler sunmaya çalışıyoruz burada. Yani şu an 2 kayıt alacağız. Evet. Bu kayıtlarda biraz meh olduğu için böyle yapacak bir şey yok. Biraz mod düşüklüğü vardı. Ben de böyle bir giriş yapayım dedim. Girişte neden bu insanların suratı biraz asık diye düşünenler varsa sebebi budur. Her oyunun incelemesini işte belli bir noktadan sonra yapmak durumunda oluyorsun. Sevdiğin oyunun incelemesini yaparken ki duymuş olduğun heyecanla meh dediğimiz oyunların incelemesini yaparken duyduğun heyecan aynı olmuyor. Atomfall da bunlardan bir tanesi. Oyuna güzel başladık, güzel de devam ettik ama sonunu maalesef istediğimiz düzeyde ilerletemeyince oyundan düştük. Oyundan düşünce oyun sonrası yapacağımız işlerden de gayri ihtiyari düşmüş oluyoruz biraz. Hikayesiyle başlayalım. Basit olarak söylemek gerekirse hayatta kalma oyunu 1960'ların İngiltere'sinde geçen güzel tatlış bir oyun olarak başladık. Aslında gerçek bir hikayeden alıntı. O nükleer santral patlama olayı oluyor İngiltere'de. O olaydan alıntı. Hikayenin çıkış noktası o. Onun alternatif dünyasına geçen bir tarihi anlatıyor. Oyun ciddi anlamda güzel duruyor ama bir noktadan sonra kendini tekrar etmeye başlaması ve de en önemli sorunu görev tasarımının çok sığ olması Ve karışık. ve karışık. Bir de bunun yanında oyunun 4. 5. saatinden sonra oyunun genelinde ne yapman gerektiğini anlamaya başladığın an oyunun tüm o heyecanı, motivasyonu gidiyor. Oyun dediğim gibi hikayesel anlamda bu. Oynanış anlamında da bir hayatta kalma oyunu. Bol bol loot yapıyorsun. Bol bol etrafı geziyorsun. Bu oyun keşif ve hikaye odaklı bir oyun. Böyle aksiyonu çok yüksek mi? Değil. Ama ortalamanın üstünde diyebiliriz aksiyonu. Evet. Çünkü oraya değineceğiz detaylı olarak. Ama temposu düşük. Yani Evet. aksiyonun temposu düşük. Ben şeye çok benzettim bu oyunu. Hem oynanış olarak hem de hız temposu olarak. Indiana Jones'un son oyununa çok benzettim. Ha, Temposal anlamda. evet biraz andırıyor. Özellikle aksiyonun o hamlığı bana onu hissettirdi. Özellikle yapay zekasının da biraz sıkıntılı olması ister istemez bir noktadan sonra oyundan soğutuyor. Peki bu oyunda ne yapıyoruz? Hayatta kalmak için dünyayı geziyoruz. Keşfediyoruz. Yeni eşyalar buluyoruz. Yeni NPC'ler bulup onlardan neler yaşadığımızı anlamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü ana karakterimiz hafızasını kaybetmiş. Evet oyun için hayatta kalma oyunu dedik ama RPG öğelerinde bayıldıran bir oyun aslında. Minimal. Minimal. Yaptığın seçimler gayet de etkiliyor. Evet, şeyleri. seçimler etkiliyor, evet. Genel olarak baktığın zaman bir seçim üzerine oyuna ilk başladığında bile seni bir seçime sürüklüyor. Diyalog çok fazla var. Sıkıcı diyaloglar değil. Sen kendini şekillendirdiğin için ben çok sıkılmadım o konularda. Bir de Türkçe'de oynadığımız için beni çok germedi o konular. Ama en çok canımı sıkan noktalardan bir tanesi şeydi. Bir şehirden bir şehire geri döndüğün zaman oradaki bütün düşmanların tekrardan spawn olması beni çok sıktı. Zaten hani bir hayatta kalma oyunu loot'un çok az ve bu kısıtlı loot'larla tekrar aynı düşmanları öldürmeye çalışırken çok fazla efor sarf ediyorsun. Dolayısıyla bu da sürekli git gel git gel git gel adamı yoruyor. Eğer loot'um olsa sıkıntı yok, ilerleyeyim. Ama zaten kıt kanaat bir loot'la geçinebiliyorum ben orada veya ilerleyebiliyorum. Burada da onu harcadığım zaman yeni gideceğim yerde ben problem yaşıyorum. Bu arada sıkıntı şu. Oyunun loot noktasında kısır olması önemli değil. Çünkü oyun zaten bir kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği için zaten kaynakların kıt olması normal. Normal olmayan şey bu kaynakların verimli kullanamıyor olmamız. Çünkü düşmanların durmadan spam olması, bir gittiğin bölgeye tekrar gittiğinde yine orada düşmanların olması can sıkıcı bir durum. Ha şu olabilirdi. Gittin geldin abi. Oraya koy 2 tane düşman. Devriye atıyormuş gibi olsun mesela. Neden sen yine oraya 10 tane 15 tane adam koyuyorsun ki? Ki bunları öldürmek de zor. Hani şöyle zor. Denk getirmen lazım. Birçoğu üstüne geliyor. Mermin az. Yakın dövüşte de hani 2-3 kişi üstüne çullandığı zaman orada da problem yaşıyorsun. Oynanıştan ufak tefek bahsettik. Yeteneklerden bahsedelim birazcık. Oynadıkça karakterimizin açtığımız ve kullandığımız yetenekleri var. Bunlar da yine Indiana Jones'taki sisteme çok benziyor. Önce o yeteneği açık hale getirebilmen için bir kitap okuman gerekiyor. Kitapları da ya lootlardan elde ediyorsun, işte sağdan soldan ediyorsun ya da marketlerden satın alıyorsun. Bu kitaplarla yeteneği aktif hale getiriyorsun ama onu kullanabilmen için yine o sandıklardan toplamış olduğun özel elementleri toplaman gerekiyor. O elementlerle o yeteneğini kullanabilir hale getiriyorsun. Evet, yetenekleri açtıkça da beceri puanlarını hani topladıkça hepsini açamıyorsun aslında. O kitabı bulmadığın sürece ilerleme kaydedemiyorsun. Bir noktadan sonra beni baymaya
başladı. Özellikle görev yapısına baktığımız zaman oyunda çok fazla yan görev var. Bu önemli değil. Yapmak zorunda değilsindir. Yapmazsın. Ama ana görevin çok fazla dallanması. Görev şemasını bir açıyorsun. 7-8 tane ana görev gözüküyor. Evet. Yani bir ana görev bu kadar dallanmamalı. Burada şu var. Keşif unsurunun ön planda olmasından dolayı ana göreve giderken istediğini tercih edip gidebiliyorsun belki ama oradaki o karmaşa senin kafanı karıştırıyor. Çok canımı sıkıyor. Mesela bir tane görev aldım. Ana görev yazıyor. Tamam, ben bunu tercih edeceğim. Ve orada 3 tane de ana görev var mesela. Tamam, sen istediğin gibi git diyor bana aslında. Oyun bunu söylemek istiyor ama bir ana görevde açtığın zaman ana görevi diyor ki sana 3 farklı şey veriyor orada. Bunları tamamladığın zaman ancak bu göreve devam edebilirsin diyor. O da çok saçma abi. Biri haritanın bir köşesinde, biri bir köşesinde. Oyunda fast travel yok mesela. Ya biz keşfedemedik bu fast travel denen zımbırtıyı. Yürü babam yürü, yürü babam yürü. Her yere yürüye gidiyorsun. Daha sonrasında bir maden keşfettim. O madenden daha hızlı yerlere ulaşabiliyordum. Ama Kısa yol geçişleri. yine yürüyerek ilerlediğim için beni sıktı. Bir yerden bir yere gitmek bir noktadan sonra sıkıcı oluyor. Evet, oyunun grafik ve atmosferi son zamanda çıkan oyunlara göre üst düzey. Çok güzeldi. Mesela o şehir tasarımları, şehir dediğim yani kasabalar Hı hı. çok detaylandırılmıştı. Her yerinde bir şey bulabiliyordun. Çok iyiydi ya. Loot konusunda hani ummadığın yerden bir şey Ve seni çıkabiliyordu. tatmin ediyordu. Lootlar Tatmin iyiydi. ediyordu. Onun dışında baktığın zaman grafik tasarımı gerçekten o post apokaliptik dünyayı sana yansıtıyordu yani. Çok iyiydi. Yani hem grafik kalitesi olarak hem atmosfer kalitesi olarak bu oyun üst düzeydi. Beklemediğim bir kalitedeydi bu oyun. Baktığımız zaman görev yapısının çok karmaşık ve kafa karıştırıcı olması, oyunun ilerleyişinin nereye gittiğini tahmin ediyor olman ve durmadan kendini yenileyen düşmanlar, bir de düşman çeşitliliği de böyle aham şaham değildi. 5-6 tane farklı düşman tipi vardı. O da aynısının silahı farklı olanı yani. Başka bir şey değildi yani. O yüzden beni çok fazla tatmin etmedi. Beklediğim bir oyundu. Merakla beklediğim Ben bir de çok oyundu. bekliyordum. Ama gel gör ki istediğimizi biz bu oyundan alamadık. Nedir ama? Oyun Game Pass'e çıktı. İlk gün Game Pass'e çıkan oyunlardan Oynanır. bir tanesiydi. Bundan dolayı Game Pass'iniz varsa oynanabilir. Bu oyun için Game Pass alır mısın sorusuna gelecek olursak, sırf bu oyun için Game Pass almam mesela. Hani şöyle de bir şey vardı mesela. Oyundaki NPC'ler benim hoşuma gitti bayağı, hani oraya koydukları karakterleri böyle boşuna git oradan onu yap diye değil. Hepsi bir hikaye anlatıyorsun aslında. Bu da hoşuma giden noktalardan biriydi. Oyunda para birimi yok bir de. Eski sisteme dönmüşler. Takas usulüyle her şey işliyor. Evet, güzel bir detay bak. Çok güzel bir detay ama burada ben çok zorlandım. Neden? Çünkü o şeylerden, marketlerden veya hani tüccarlardan diyeyim artık. Gerçi markete de gidiyorsun. Evet. Yani kurulu düzeni olanlar da var. Onlara da gidebiliyorsun da. Bir markete veya tüccara gittiğin zaman orada özellikle kitap veya yetenek alacağın zaman sana inanılmaz şeyler istiyor. Yani elindeki her şeyi vereceksin ki onu alabileceksin. Ortada bir terazi var mesela. Kitaba bastığın zaman terazi bir kalkıyor abi böyle. Oğlum silahı koyuyorum, ikinci silahı koyuyorum, elimdeki değerli şeyleri koyuyorum. Böyle oynuyor. Ulan ben sana bunları verirsem ben ne yapacağım? Evet. Bir tane bıçakla mı ilerleyeceğim? Yani? Bir tek o enerji şeyi var ya. Onu da veremiyorsun zaten. O da ana hikayenin önemli noktalarından biri. Kavşağa giden yolda en önemli unsurlardan bir tanesi ki onu elde etmek de çok zor aslında. Onu bulabilmek de çok zor. Peki ben bayağı bulmuştum. Hani ilerletmiştim hikayeyi de. Ama genel değerlendirme yaptığımız zaman ortalama oyun diyebiliriz bunun için. Ben oyunu ilk değerlendirdiğim, hatta seninle konuşmuştuk, dedim yani Uğur, ben bu oyuna en fazla taş atlasın 7.5 veririm demiştim. Oyunun inceleme puanları da zaten 7.5 gelmiş. Evet, Tam tahmin ettiğimiz hakkında gibi. bir şey. 7 de verilebilir. 7.5. 7-7.5 arası bir 7'nin oyun. altına indirmezdim. 7'nin altına inmez. Güzel bir uğraş var ortada. Hani gerçekten güzel yapılmış şeyler var. Ama bir oyunu tamamlayabilmek için her şeyin birbiriyle uyum sağlaması gerekiyor. 5 yıl. 5 yıldan ziyade de şunu söylüyorum. Hani Oyunun geliştirme süresi 5 yılmış. tamam onu söylemiyorum. İsterse 10 yıl geliştirsin. Sen o matematiği tutturamadığın sürece hiçbir önemi yok benim gözümde. 5 yıllık geliştirilen bir oyunda bu hataların bence olmaması lazım. Onu demeye Yani çalışıyorum. yapan firma da aslında kötü bir firma değil. Rebellion firması. Hani Bilindik bir firma yani. bilindik bir firma. Ama nasıl görev tasarımında bu kadar hataya düşmüşler bilmiyorum. Belki bir şey denemeye çalıştılar. Tercih Ama meselesi de olabilir. Yani hatadan ziyade adamlar bu şekilde bir tercih yapmışlar. Şeyi ön plana çıkartmak istemişlerdir sadece. RPG yani sen Hani ne istiyorsan onu yap. keşfi ön plana çıkartmaya çalışmışlardır. Çünkü dediğimiz gibi oyunun atmosferi çok cazibeliydi. Çok Öyle. çekiciydi. Hani adamlar da şunu demiştir. Yani biz bu kadar derinlemesine bir
bir atmosfer yapmışız, mekan çeşitliliği yapmışız, mekanlar yapmışız. İnsanlar gezsinler, dolaşsınlar, alternatif bir İngiltere havası solusunlar istemişlerdi. Bu tercihle yapıldıysa makul mü? Evet makul ama bir oyun gözüyle baktığımız zaman çok da tercih edilmesi gereken bir tercih değilmiş aslında. Yani genel olarak keşif ve hikaye ön planda olan bir oyun. Optimizasyon konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım. Sen bir sıkıntı yaşadın mı? Sen yaşamadın mı? Yok, yaşamadım. İyi, sen yaşamadıysan kimse yaşamaz. Hani sen laptopta oynadığın için diyorum. Hani ben zaten yüksek sistemde oynadığım için zaten sıkıntı yok. Yok, benim gözüme takılan herhangi bir bug glitch, hani bir drop falan Ha, yoktu. onu diyorum. Düşük ayarlarda da oynamadım. Hani ortalama ayarlarda oynadım. Yani dediğimiz gibi eğer Game Pass'iniz varsa bakıp oynanabilecek güzel oyunlardan bir tanesi. Ama genel değerlendirmede maalesef ortalamanın üstüne çıkamaz bizim için. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla kalın.